Merhaba arkadaşlar, Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere bal kabağından bal kabağı reçeli yapıyorum. Kahvaltıda arkadaşlar bu tarifim çok güzel oluyor. Bunun için size tüm püf noktalarını vereceğim. Lütfen videomu sonuna kadar izleyiniz. Şöyle bakınız, 4 kilo bu kabağım aldım. Şimdi bunu temizledikten sonra kalan miktarını tartacağım. Tekrar size miktarını söyleyeceğim. Şimdi kabağımızı kesiyoruz. Evet arkadaşlar, kabağımı kestim. Bakınız ne kadar güzel oldu. Şöyle göstereyim tamamını. Bir parmak kalınlığında kestim kabaklarımı. Daha sonra yine şöyle göstereyim, bir parmak kalınlığında kabaklarımı kesiyorum. Yani yaklaşık 1,5 santimetre. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Bu şekilde temizliyoruz. Şimdi kabaklarımızı şu şekli verdikten sonra reçel olacağı için küp şeklini veriyoruz. Bu şekilde. Bu kabak reçeli arkadaşlar. Tatlı değil. O yüzden küp şeklini veriyoruz. Şimdi kabağımızın baş kısmı arkadaşlar bu şekilde içi boş çıkıyor. Bunu temizlememiz gerekiyor. İç kısmını mutlaka temizliyoruz. Burasını istemiyoruz. Şimdi arkadaşlar reçel yaptığımız için 2 kilo toz şekerimi tencereme bıraktım. Bunun üzerine 1, 2, 3. Kısık ateşte ocağın altını açtım. Hiç durmadan karıştırarak şekerimin erimesini bekliyorum. Şimdi şerbetim kaynadı. Bakınız. Bu kaynama aşamasında arkadaşlar taze sıkılmış bir adet limonumu ilave ediyorum. Taze sıkılmış limon suyumu ilave ettikten sonra şekerlenmemesi için reçelimizi şöyle 1-2 dakika kaynatıyoruz. Daha sonra içerisine koku vermesi için 2 tane tarçın çubuğu, bir anasonumuz var. 6-7 tane de şey atıyorum içerisine, karanfil. Mis gibi kokuyor. Çünkü kabakta koku yok arkadaşlar, biliyorsunuz. Bu atmış olduğumuz baharatlarla birlikte şerbetimi 15 dakika kaynatıyorum. Küp şeklinde kabaklarımı doğradım. Yaklaşık 3 kilo kabağım kaldı. 2 kilo toz şekeri, 3 kilo kabağım şimdi şerbetin içine gidiyor. Arkadaşlar yıldız anason, karanfil ve tarçın çubukları şu anda evimizin içi mis gibi kokular sardı. Bu baharatları mutlaka şerbetimizin içerisinde kaynatıyoruz bu şekilde ve içinden çıkarmıyoruz pişene kadar. Şimdi 15 dakika şerbetimiz kaynadı. Bu aşamada artık doğramış olduğumuz bal kabaklarımız, reçellik olanı, bu şekilde yavaş yavaş ilave ediyorum. Bal kabağının su oranı çok yüksek olduğu için şimdi arkadaşlar 5 dakika sonra suyunu salacak. Şimdi kaynadıktan sonra kısık ateşe alacağım arkadaşlar. Fakat önce kaynamasını bekliyorum. Bakınız arkadaşlar, reçelimiz bu şekilde kaynadı. Görüyor musunuz? Şimdi şöyle karıştırıyorum. Daha sonra karıştırmayacağım parçalanmaması için. Karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Daha sonra kontrol edeceğiz tekrar. Şimdi bu kahve ocağında şerbetin içinde bal kabaklarım reçel olmak için yarım saat en az pişecek. Tabii kontrol edeceğiz. Arkadaşlar bu tarif anneme aittir. Annem bizi bu kabak reçeliyle büyüttü. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Bu tarifimi mutlaka deneyiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen Selvi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için
Lütfen zil tuşuna basınız. Afiyetle tüketiniz. Şimdi arkadaşlar yarım saat pişirdim. Kabağın kıvamı bu şekilde. Pişmeye yakın. İçinde de suyu bu şekilde. Şimdi bu reçel olacağı için bundan sonraki aşama fırında olacak. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Şimdi ısıya dayanıklı kabıma kabak reçellerimi alıyorum. Bu şekilde şimdi fırına gidecek. Fakat içindeki artık şeyleri alıyoruz arkadaşlar. Baharatlarımızı alıyoruz. 180 derece fırında suyunu çektireceğiz ve kabaklarımızın arkadaşlar şu şekilde sertleşmesini sağlayacağız. Kabak reçelim 1 saat fırında pişti. Şimdi fırınımı kapatıyorum. Balkona alıyorum. Soğumasını bekliyorum. Kabak reçelim soğudu. Bakar mısınız ne kadar güzel oldu. Evet arkadaşlar, annemin bizleri büyütürken yapmış olduğu kabak reçelini sizlerle paylaştım. Bu annemin özel tarifini lütfen deneyin, çok beğeneceksiniz. Şimdi fırında 1 saat piştikten sonra soğudu tatlım. Soğuyunca tadım aşaması. Buyurun, size şu şekilde göstermek istiyorum. Bakınız. Kabaklarım kesinlikle şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakınız hiç parçalanmadan pişti. Çünkü önce yarım saat ocakta, daha sonra şu şekilde size göstereyim. O kadar güzel reçel oluyor ki arkadaşlar. Bu da şerbeti. Bakınız arkadaşlar. Bir lokum. Ve kesinlikle parçalanma olayı yok. Bu da şerbeti. 1-2 saat soğudu arkadaşlar. Yarına bu o kadar güzel jöleleşiyor ki. Şuna bir bakar mısınız arkadaşlar lütfen. Bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Şimdi sizin için tadım yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu fırında piştiği için üzerinin dokusu bakın sert. Fakat iç dokusu şöyle göstereceğim size. Bakınız yumuşacık. Bu özel tarifimi sizlerle paylaştım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen Sermin Mutfağı'na abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Afiyet olsun. Kabak reçelimi tabağıma aldım. Tadına baktım. Muhteşem bir lezzet. Dış kabuğu bakınız ne kadar güzel sert ve üstün lezzetli. Annemin tarifi. Kabak reçellerimi sunum tabağına aldım. Bakar mısınız arkadaşlar? Bal kabağından reçel muhteşem oluyor. Lütfen bu harika lezzeti siz de deneyiniz. Annemin tarifi olan kabak reçelimi sizler için hazırladım. Bakar mısınız arkadaşlar? Küp şeklinde lokum gibi o kadar nefis oluyor ki bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Lütfen yorumlarınızı yazınız. Desteklemeyi unutmayınız. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı. Bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.